45 km/saat geçersiz hız. 55 ve gördüğünüz gibi uyarlamalı regülatöre döndü. 28, 29 ve 30. 30'a ayarladık. Hepinize merhaba ve kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere adaptif hız sabitleyicinin alt limitlerinin değiştirilebileceğini göstereceğim. Normalde adaptif hız sabitleyicinin fabrikasyon olarak ayarlanmış değerleri neler? Birazdan zaten deneyerek göreceğiz bunu. 50 km/saat hızdan itibaren devreye alabiliyorsunuz. Maksimum 160 km/saat hız yapabiliyorsunuz. Ve süratiniz önünüzdeki arabaya göre düşmeye başladığında, yani önünüzdeki arabayı radarla takip ettiğinizde süratiniz 40 kilometreye düştükten sonra bu devreden çıkıyor. Sistem devreden çıkıyor. Ben bunu 40 kilometre değil de 20 veya 30 kilometreye düşüreceğim ve o şekilde kullanacağım. Bunun nasıl yapıldığını göstermeyeceğim çünkü nasıl yapıldığı çok tehlikeli. Yanlış işlem yapılırsa aracınızın bozulmasına, ama en kötüsü de kaza yapmanıza neden olabilir. Ben bunu bir kez yaptım, sonra eski orijinal haline çevirdim. Ancak bunu yapacağım ve nasıl çalıştığını göstereceğim size. Sonra belki tekrar eski haline, orijinal haline döndürebilirim. Yani bu yapılabiliyor özetle. Aynı şekilde bu aktif frenleme ayarını da değiştirebiliyorsunuz. Hassasiyetini de değiştirebiliyorsunuz. Ama dediğim gibi bunlar yanlışlık yapıldığı takdirde insan hayatına, can ve mal emniyetine kumanda edeceğinden nasıl yapıldığını göstermeyeceğim. Sadece yapılabildiğini göstereceğim. Şimdi mesela adaptif hız sabitleyiciyi düğmeye bastığımızda burada uyarlamalı regülatör diyor. Tekrar basıyorum. Şu butondan yakınlığını ayarlayabiliyorum. En yakına getirdim. Adaptif hız sabitleyici açık. Şimdi düşük süratlerde çalışmadığını göstereceğim size. Mesela şu anda 16 km/saat hızla gidiyorum. Şu butona yukarıya bastığımda geçersiz hız diyor. Bu geçersiz hız demek sürat çok düşük demek. Ben bunun ayarını değiştirdiğimde daha erken devreye girecek. Gaz tepkimesi olarak takip etmeye başlayacak. Ancak freni göreceğiz. Frenleyecek mi önümüzdeki arabaya göre, frenlemeyecek mi? Normalde sistem ne yapıyor? 40 km/saat hıza düştükten sonra adaptif hız sabitleyici devreden çıkıyor. Adaptif hız sabitleyici de devrede değilken ki gibi hareket etmeye başlıyor. Yani gaz, fren kumandaların hepsini size veriyor. Tekrar basıyorum artı düğmesine ve gördüğünüz gibi geçersiz hız. Şu anda hız 30. Bastığımda hala geçersiz hız. Yine geçersiz hız. 45 km/saat geçersiz hız. Ve gördüğünüz gibi uyarlamalı regülatöre döndü. 76 yaptım ve şu anda gidiyor. Önüme bir araç çıkarsa kaç kilometreden itibaren devreden çıktığını göreceğiz. Şu anda hafızada 74 var. İleride bir otobüs var. Arkasına yanaşacağım. Araba atladı önümüze. Şu anda fren yapacak. Gördüğünüz gibi fren yaptı. 60'a kadar takip etti. Şu anda tekrar hafızaladığımız değere çıkacak ve ileride kaçta bırakacak göreceğiz. Evet. 40'tan itibaren devre dışı dedi. Gördüğünüz gibi. Evet. Uyarlamalı regülatör normal orijinal değerleri bunlar. Değiştirdiğimizde nasıl çalışacak hep birlikte göreceğiz. Evet. Şimdi düğmeden mesafe farkını kapattım. Bakın yine üst düğmeye basıyorum. Geçersiz hız diyor. Biraz sonra 30 kilometreden itibaren artık bunun devreye girdiğini göreceğiz. Evet, şu anda 19 kilometre, yine geçersiz hız dedi. Süratimi biraz arttırıyorum. 24 geçersiz hız. 28, 29 ve 30. 30'a ayarladık. 45 km/saat geçersiz hız. 55 ve gördüğünüz gibi uyarlamalı regülatöre döndü. 28, 29 ve 30. 30'a ayarladık.
30'dan aşağı düşmüyor. 32 yapabiliyoruz bakın. 30'a ayarladım. Önüme bir engel çıkarsa bu süratte frenliyor mu onu da görmüş olacağız. Evet, 78'e ayarladım adaptif hız sabitleyiciyi. Bakalım en düşük kaça kadar düşeceğiz önümüze bir engel veya araç çıktığında. Üst sınırı değiştirmedim çünkü 160 km/saat üst hız sınırından sonra takip edememeye başlıyor. Mesafeyi hesaplamakta sıkıntı yaşıyor radar. Ama bu süratte gayet güzel. Biliyorsunuz 40 kilometreye kadar takip ediyordu adaptif hız sabitleyicide. Sürat düşerken 50 kilometreden itibaren de devreye alabiliyorduk. 40 kilometrenin altında 20 kilometreye kadar takip etsin istedim ben. 30'a kadar fren yaptığını gördüm. Fren hissini gördüm. Bakalım şu anda daha farklı bir davranışı olacak mı? Onu tespit edeceğim, izleyeceğim. Önümdeki araçla fren yapıyor şu anda. Mesafeyi koruyorum. Mesafeyi koruyorum. 40'ın altına düştü. Gördüğünüz gibi 34'e kadar fren yaptı. 33'e de fren yaptığını gördüm. İleride trafik lambaları var. Sanırım daha iyi göreceğiz bunu. Şimdi trafik lambasını da göreceğiz. Frenledi, frenledi, frenledi. 30'a yaklaşırken bıraktı freni. Araç süratini arttırıyor. Evet, şu anda frenlemesi lazım. ...38, 36'ya kadar frenledi. Evet, 34'e kadar 33 kilometre, 30 kilometre fren yaptı ve öndeki arabayı takip ediyor. Burada da görebileceğiniz gibi. Yani 20'ye düşürmüştüm. Bu böylece çalıştığını görmüş oldum. Bakın bir daha deneyelim. Öndeki araçla şu anda mesafeyi ayarlıyor, algıladı. Kırmızı ışıktan dolayı 600 evet fren yapıyor. Evet, 35 kilometreye kadar, hatta 34'e kadar freni net yaptı. Yani adaptif hız sabitleyiciyi kalibre etmiş olduk. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.